Selam, ben Arthur. Peki neden Arthur? çünkü ben yarı yabancı. Yani hem Türk hem Moldovalıyım. Ve bu bayramda da Moldova'ya gitmeye karar verdik. Genel olarak size Moldova'yı tanıtacağım ve nasıl bir yer olduğundan bahsedeceğim. Peki çok sık gitmediğiniz bir şehirde, daha doğrusu ülkede ne yapılır ki? Aha. Selam. Şimdi İstanbul'a geldik. Buradan havaalanına gideceğiz. Arabayı bıraktık. Sonra direkt zaten uçak Moldova'ya var da Ankara'ya çöl diyorsunuz. Haklısınız. Ki haksızsınız da, yani haklısınız. Da bu ne İstanbul? Tamam, eminim bura çok dışarıda bir semt falan filan, şudur budur da Ankara'nın da çöl olan yerleri öyle zaten, dışarıdaki yerler. Yani gerçekten birazdan airport. Arkadaşlar havaalanındaki DNR olay. Yani ben daha iyi bir yer gezmedim ömrümde ya. Evet, selamlar arkadaşlar. Şimdi havaalanından çıktık. Arabayı kiraladık gördüğünüz gibi havaalanında ve arabayla bizim köyümüze doğru gidiyoruz. Biraz ben sürdüm ama şimdi babam alacak. Yollar da bayağı riskli, yani karanlık. Böyle çukurlu falan. Çok böyle otoyol gibi bir şey yok burada. Tam köy yolu gibi ama 1,5-2 saat köy yolu gibi falan böyle. Araba vlogu artık hava aydınlık olunca gelir. Şimdi bu kadar. Şarjım %1 ve eve dönüyoruz. Selam, oğlum kameraya su mu damladı? Evet, selam, günaydın. İlk gün. Şimdi babamla alışverişe gideceğiz çünkü annem hiç uyumadı, çok yorgun yattı. Benim de deli gibi boğazım ağrıyor ve hava aşırı yağmurlu çünkü tatildeyiz ve ben hasta olacağım ve hava yağmurlu olacak. Ben şortla falanım. Bakalım. Geri geldik çünkü yani arkadaşlar selam. Sadece 4 adım attım ve yani artık bu videoyu biraz hızlandırmanın vakti geldi. Ben de bu yüzden size bir hafta boyunca burada hem sıkılmamak hem de biraz kendimi geliştirmek için ne yapacağımı anlatayım. Burada kaldığım süreç boyunca bilgisayarda 3 boyutlu modelleme öğrenme, Ankara'ya dönünce kurmak istediğim iş için uğraşma ve 5 eskiz yapıp bu defteri bitirmeye yaklaşmayı çok istiyorum. Kitap okumak istiyorum çünkü Ankara'da hiç kitap okumuyorum. Her yer teknoloji diye ama burada da gerçi evet. Bu videoyu çekip bitirip editlemek istiyorum. Ayrıca buradayken kanalı biraz aktifleştirmek için short da çekmek istiyorum. Home ofisimiz bura. Tatlı bir yer böyle. Biraz küçük metrekaresel olarak. Yani şöyle göstereyim. Şu kadar bir yer. Ama kâfi. Şimdi yemek yiyeceğim. Peace. Aslında yapmak istediklerimle ilgili küçük bir şeye atlamışım. Bir süredir çok fazla koşuya çıkmak istiyorum sabahları ama Türkiye'de hem sokakların eğiminden ve çok bir sokak yapısı olmasından hem de köpeklerden dolayı çıkamıyorum koşuya. Biraz da bahane arıyorum ama Moldova aslında bunun için bana çok iyi bir fırsat gibi gelmişti. Bitik durumdayım. Ya bir dur be kanka. Şimdi eğlenceli olmayan bir duyurum var. Ben aslında Moldova videosunu ikinci kez çekiyorum. Yani 3 ay önce geldiğimde falan da video çekmiştim. Hatta bu videoda da ara ara görüntülerini koyuyorum. Ve geçen videoda yine sabah koşarken şu an bulunduğum yere gelmiştim. Ve burayı gösteriyorum. Her seferinde yolu karıştırıyorum ve buraya geliyorum ve burada hiçbir şey. Yol yok, şöyle patikamsı bir şey var. Görünmüyordur bile kamerada. Ve burada böyle o kadar vahşi hayvan, yılanımsı şeyler barındıran bir yer. Şimdi editlerken fark ettim, gerçekten hiç korkunç durmuyor da vallahi çok korkunç. Bakın böyle bir dönüm hesabı da yapamıyorum ki ya. Büyük bir alan, biraz otlar kısa görünüyor ama uzun. Orada daha vahşi bir yer, öyle düşünün, köy gibi düşünün. Böyle insan yok gibi bir şey ya. Bir kere gördüm ben insan orada. Orayı zaten kullanmamam gerek. Yol yok orada, patika var sadece ama ben
bir parka gidiyorum. O parkta koşuyorum. O parktan da bizim eve dönmek için ya 30 dakika daha koşacağım ki imkanı yok. Ya da o yolu kullanıp 7-8 dakikada eve döneceğim gibi bir şey oluyor böyle. O yüzden ikinci kere yolum karıştırıp o yola düştüm. Vallahi göründüğünden korkunç. Tamam, şimdi size biraz Moldova'da kaldığımız kasabamsı yere, daha doğrusu biraz Moldova'yı anlatayım. Şimdi başlangıç olarak bizim tabii ki kaldığımız ev var ve bu evden aşağı doğru böyle inen, merkeze doğru inen yokuşlar var. Evet, yokuştan şehre doğru indiğimizde önce bizi bu böyle bir sokak karşılıyor. Bu sokağın sol tarafında tarihi bir bina. Bir tane şey, sağ tarafında ise de genelde işte böyle banka falan filan gibi. Yani bura biraz daha böyle idari kısmı gibi şehrin. Yokuşun sonunda ise bence bu şehre göre çok iyi kalan bir restoran var. Buradan sol tarafa giderseniz, yokuşun sonundan sağ tarafa giderseniz asıl merkeze gidiyorsunuz. Benim gideceğim yok. Solda da biraz daha bir şeyler var. Burada da böyle sanırım okul, hastane tarzı şeyler var böyle. Yani düzgün nefes alarak anlatmam gerekirse aslında böyle ana çok uzun bir cadde düşünün. Genel olarak restoran, işte ne bileyim alışveriş yerleri ya da teknoloji mağazaları falan filan o caddenin üzerinde. O cadde bayağı bir gidiyor. Kalan şeyler de o caddenin böyle ara sokakları gibi. Zaten yüz ölçümü olarak çok büyük bir yer değil. Ana merkezin içinde de yani işi oluyor herhalde burada. Böyle tatlı büyük bir park var. Koşarak bir şey anlatma fikrinin kötülük. Parkı biraz daha göstereyim. Burada duran iki mobilyacısından biri var. Hani burada çok alternatifiniz yok bir şeyler almak için ama ya da bu çapta bir mobilyacı olması falan bile bence çok güzel. Şu tarafta pazar var. Burada işte eczanesinden normal marketlere falan her tür mağaza burada var tabi ama her şey yani küçük böyle. Hani büyük çaplı hiçbir mağaza yok. Belki bu bir Moldova videosu ama biz hem araba kiraladığımız için hem de bizi çağırdıkları için Romanya'da küçük bir seyahat gerçekleştirmek istedik ve gerçekten inanılmazdı. Birazdan videonun o kısmına geleceğiz ama gelmeden önce tabii ki yurt dışında olan en önemli şey market alışverişi. Buradaki marketlerin fiyat skalası bence Türkiye ile benzer. Şöyle benzer. Mesela işte içecek, tatlı gibi ürünlerde aslında çok yakın fiyatlar ama burada çeşit biraz daha fazla Türkiye'ye göre. Ama et, süt ve alkol kısmında bura çok daha ucuz. Gerçekten astronomik daha ucuz Türkiye'de. Sebzeler falan da benzer gibiydi. Fiyatları şöyle hesaplıyoruz. 1.8 ile çarpıyoruz. Ben 2 ile çarpıp biraz düşüyorum. Ben Rubik küp aldım da neyse bu daire. Yani bayağı daire var ya. Kendime bu hafta yapacak yeni bir aktivite daha bulduğuma göre şimdi bir sonraki güne geçip yavaştan Romanya tatiline çıkalım. Romanya'dan da geçtik. Bir yerden daha geçmeyeceğiz değil mi? Tamam, bir yerden daha geçmeyecekmişiz. Sınır kapılarında toplam 1 saat 15 dakika falan harcadık. Sıra yok haliydi bu. Çıtır sıra haliydi. Bakalım Romanya nasıl bir yermiş. Bence Moldova'nın aynısıdır. Ama farklıysa da göreceğiz. Yalnız burada dil bilen tek bana kaldı değil mi şimdi dil bilgisi ailedeki? Rusça bilmiyorlarsa İngilizce bana kaldı. Aynen babacığım. Yine merhaba. Yollar çok güzel burada. Gerçekten Fast and Furious kafası yollar var bak. Aşırı tatlı araba sürmesi burada. Genel olarak güzel. Yani bu yollarda araba sürmek keyifli çünkü çekmeye çalışıyorum ama sürdüğüm için çok da çekemiyorum. Allah masal gibi görünüyor böyle yollar. Arkadaşlar şimdi bu tanıştığımız adamlar bize
Hani akşam yemeğini çıkaracak sandık bir restoran gibi bir yere de adamlar kendi yerine getirdi ve mekana sadece bir bakın. Come on, take a ride with me. Like the 808s beating in the trunk in Atlanta, it was tough. It was kinda hard for me. Crawling through the mud, I couldn't find love, then we came up. Look at what we are, baby. Standing through the storm, still shining like a diamond in the rough. Still shining. And that's hard. If you ever love someone that you love, through the pain, gotta show and give them life. Still family, if you're wrong or you're right. Evet, günaydın. Sese bak. Dünyanın en güzel yemeğini yedikten sonra akşam şu an bu tahta evimizde uyuduk. Yatak gerçekten çok abartı rahattı. Yani yastıklar, daha doğrusu yatak yastıklar abartı rahattı. Bugün herhalde Romanya turu atarız, öyle düşünüyorum yani. Ekstra bir şey düşünmüyorum. Günübirlik Romanya ziyaretimizden sonra Moldova'ya dönerken dağlarda ilginç bir restoran dikkatimizi çekti. Aha ayı, vallahi ayı. Bir de bizim babamın bunu çekti. Yeah, let's take them back. Coming up over. Şimdi size çok kısa ve basit bir şekilde Moldova'yı anlatacağım. Moldova aslında Doğu Avrupa'da yer alan ve Karadeniz Moldova'nın başkenti Kişinöv ama biz başkentte kalmıyorduk bu süreç boyunca. 34.000 kilometrekare, yani çok büyük bir yer değil Türkiye'ye kıyasla. Benden bir insight bilgi, ülke ikiye bölünmüş durumda. Yani böyle hem Gagavuzlar, yani Gagavuz Türkleri bizim oturduğumuz taraf, hem de böyle Moldovanlar gibi dersem yanlış olur mu bilmiyorum. Yani iki farklı dil konuşuluyor gibi. Bir tarafta Rusça, bir tarafta böyle Romence gibi konuşuluyor. Yani İngilizce de bilmiyorlar ve mesela ben ülkedeyken bir benzinlikten bir şey alacaktım başkentte havaalanında. İngilizce bilmiyorlar. Rusça konuştum. Rusça da bilmiyorlar. Romence biliyorlar. İletişim yoktu yani benim için ama Romenceniz varsa siz problem yaşamazsınız. Tarih ve kültürleri çeşitli imparatorluklar yazıyor. Öyle. Siyasi durumu okumayayım, yersiz olur. Ekonomisi kötü. Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri. Ama yine de Schengen ülkelerine vizesiz giriş var, işte ne yapacağım. Turizm olarak da şarabıyla tanınıyor. Yani şarap mahzenleri falan var her yerde. Şarap sudan ucuz. Gerçekten daha ucuz, şaka değil. Ve herkesin bahçesinde böyle üzüm bağları oluyor böyle işte. Herkes genelde kendi şarabını homemade bir şekilde yapıyor ve bu şekilde. Bence iyi de. ChatGPT yarı doğaçladım. Şimdi gelelim asıl konuya. Gerçekten bu kadar gezerken yapmak istediğim verimli aktivitelere yapabildim mi? Kısmen. Moldova güzel bir yer arkadaşlar. Hem sizin de vizesiz gidebileceğiniz bir yer Türkiye'den, hem de gerçekten insanı, özellikle bu Gagavuz Türklerinin olduğu kısımdaki insanı neşeli. Her yerde zaten doğası olan, böyle kafa dinlemek için gezebileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz, güzel deneyimler yaşayabileceğiniz, güzel yemekler yiyebileceğiniz, bence hoş,
tatlı bir tatil köyü gibi düşünüyorum ben. Tabi yine dönüş yolu duygusal konuşmasına geldik ama bura gerçekten benim için biraz daha farklı. Çünkü video başında dediğim gibi adımın kaynağı bura, çünkü annem buralı ve hani böyle nasıl anlatayım, uzun bir süre başka bir şehirde ya da ülkede kaldığınızda kendi şehrinize döndüğünüzde içinizde garip bir hissiyat olur ya böyle ilk döndüğünüzde o evinizin oralara. Bende de küçükken buraya geldiğim ve uzun yıllar gelmediğim için burada her zaman böyle ilginç bir hissiyat oluyor. Yani anlayacağınız Moldova bir Türkiye kadar olmasa da benim kendi kökenimin bağlı olduğu, evim gibi hissedebildiğim sakin, tatlı bir köy. Daha doğrusu bir yer. Şey inanamıyorum. Yaptım, kaç gün uğraşıyordum, bunu da başardım, yaptım. Aha ayı, vallahi ayı. Ne düşün oğlum? Ne çekti şimdi arabaya saldırın. Geliyor kaç. Kaç. O çok şeker. Tamam hadi hayvan eziyet etmeyin, gidelim.